Evet arkadaşlar, harika papatyalı elbisemizin üzerine bir de saç bandı olmasın mı dedim ve çok güzel bir saç bandı yaptım. Böyle papatyalı, bir yaşa göre bebek elbisesi dikmiştik. Sonra üzerine de böyle çok şirin bir papatyalı saç bandı güzel olur diye düşündüm. Şu son papatyamı dikmedim. Toplamda 5 tane papatyadan oluşuyor saç bandımız. Onu beraber dikeceğiz şimdi. Ve şu sarı şeridi ördüm. Önce böyle ince ördüm, bağlanması kolay olsun diye. Şöyle bağlaması kolay olsun diye. Sonra ince ördüğümü şurada kalınlaştırdım ve kalın bir şerit üzerine papatyalarımı diktim. Bu şeridimizin nasıl örüldüğünü göstereceğim şimdi. Ayrıca şöyle elbisemize yaptığımız kuplar gibi biyeler çevirip onun üzerine de papatya dikebilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Ama böyle olunca esnemiyor tabi. Arkasına lastikli falan yaparsanız belki öyle de olabilir. Evet, şimdi arkadaşlar şu papatyamızın dikilişine gelmeden önce şeyi göstermek istiyorum. Şu sarı şeridimizi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Bu şeritimizin baş çevresi 38 santim. Şöyle baş çevresi 38 santim. Şu uçlarda 15 santim oldu. Şimdi ben bu elbiseyi ve saç bandını hediye olarak ördüğüm için bebek yanımda değil. Yani bebeğin ölçülerini bilmiyorum. O yüzden göz kararı bebeğin kafa çevresi bu kadardır diye düşündüm. Ama siz çocuklarınız yanınızdaysa ölçüp saç bandını kafa şekline göre, büyüklüğüne göre yapabilirsiniz. Yani baş çevresine göre yapabilirsiniz. İnşallah bu da güzel olur. Evet, şu sarı kısmı nasıl yaptığımı göstereyim. Bu böyle esnek bir şey oldu. Bakın şöyle çekince esniyor. Çok da güzel oldu. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Önce zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Sonra bir tane bol bir zincir çektim. Sonra onu kapatıyorum. Bakın, bol bir zincir. Buradan kapattığım zincirle beraber toplamda 3 zincir olmuş oldu. Bol çektiğim zincirin içine şöyle, biraz fazla bol çekmişim bunu ben. Azıcık sökeyim. Çok böyle delik durmasın. Şöyle hafif bol yapalım. 1, 2, 3. Evet. Bu bol çektiğim zincirin içine şöyle trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım ve ikinci trabzanı yaptım. Şu zincirle beraber toplamda 3 tane trabzan oldu. Sonra yine 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle ters çeviriyorum. Buradaki alttaki trabzanların boşlukları oluştu. Onlardan tekrar trabzan yapıyorum. Hep böyle 2 trabzan yapıp sonra geri döneceğiz arkadaşlar. 3 zincirle geri dönüyorum ve 2 tane trabzan yapıyorum. Bütün işlem bu arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum, örgümü geri çeviriyorum, diğer trabzanların üzerine tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir ve tekrar çevirdim. Hep böyle bu şekilde bu ince kısmı ilerletiyoruz ve 15 santim kadar örüyoruz bağlamak için. 3 zincir ve tekrar dönüyorum. Bundan sonra daha fazla uzatmayayım bu bağlama kısmını. Nasıl çoğalttığımı göstermek istiyorum. Yani şurada bu 3 trabzan toplamda 5 trabzan olacak. 3 zincir çekiyorum ve o çoğaltma kısmını gösteriyorum arkadaşlar şimdi. Bir tane
Trabzanımızı battık. Aynı yere bir tane daha batıyoruz. Burası arttı şu an. Tekrar diğer trabzanın tepesine de 2 trabzan. Aynı yere 2 defa battık. Yani bir zincirimiz var. 2 trabzan burada, 2 trabzan burada. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. Ve bu sefer artırdığımın üstlerine batıyorum. Beş tane trabzanımız oluyor zincirle beraber. Evet. 1, 2, 3. Artırdıktan sonra da bu şekilde ilerliyoruz. 5 trabzan, 5 trabzan. 1, 2, 3. Evet. Şimdi saç bandımızın bitiminde daraltma kısmı var. Onu da göstereceğim. Hemen göstereceğim arkadaşlar. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çekelim. Bakın burada art 2 2 trabzan bir zincir, yani 3 3 3 geldik böyle bir zikzaklı gibi oluyor birazcık. Sonra bunu 5'e çıkardık. Az önce gösterdiğim gibi artırma kısmını da. Şimdi de daraltma kısmını göstereceğim. Yani arkadaşlar şuradan başladınız, bu kadar ördünüz. Sonra 5 trabzana yükselttiniz ve geldiniz. Şurada bitiriyoruz. Bitirirken nasıl daralttığımı ve tekrar 3'e nasıl indirdiğimi paylaşmak istiyorum. Evet, şimdi daraltma kısmını gösteriyorum. Evet, buraya bir trabzan yaptık ve kapatmadık. Tekrar bir trabzan yaptık. İkisini bir aldık ve hepsini beraber kapatıyoruz. Tekrar bir trabzan ördük. Öbür trabzanı ördük. İkisini bir çektik. Toplamda 3 ilmek var. Hepsini kapattık. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Burada 2 tane delik oluşmuş oldu. Biraz bol yapmışım orayı ben. Ama mantığını anlamışsınızdır. Evet, tekrardan 3 trabzana düştü. Zinciri saymıyorum çoğu zaman. Evet, 3 trabzan. Böyle bitireceğiz. Birazcık öreyim. Sonra papatyamızın dikişine geçelim. Evet, 3 trabzanımızı da bitirmeyi göstereceğim şimdi. Tekrar sıfırlayacağız arkadaşlar bunu. Şimdi sıfırlayalım. Bir tane trabzanımızın üstüne battık. Böyle çektik. Sonra tekrar diğer trabzanımızın üstüne battık ve ikisini bir çektik. Toplamda 3 tane ilmek var. Hepsini bir toparlıyoruz ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, bakın. Yani şu beşli trabzan şu kadar uzun olan yer. Yani baş çevresi. Evet. Buradan böyle başladık. Bağlama yerini. İsterseniz bunu 2 trabzan olarak da ilerletebilirsiniz. Kalın gelirse size. Sonra 5'e çıkardık. Sonra baş çevresi kadar örüyoruz ve azaltma kısmı da böyle. 5'i 3'e düşürdük ve bitirdik. En sonda da 3 taneyi hepsini beraber topladık. Ve böylece saç bandımız oluşmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane iri iğnemize, yani eskinin tabiriyle yorgan iğnesi, buna bir tane düğüm atıyoruz. İp sapladım iğneme, bir tane düğüm atıyorum. Şöyle
düğümümü sıkıştırdım ve ben bu motifleri dikerken şöyle ortaladım saç bandını. Ortaladıktan sonra bir tane başa diktim, sonra yanlara diktim. Aralarının mesafesini göz kararı ayarladım. Şimdi bunu da dikiyorum ve bitiriyorum. Evet, motifimizi bu bandımızın üstüne koydum. Şimdi şu içinden şöyle bir kere geçirdim iğnemi ve bu düğümlü kısmı çeker. Ben bu ipi böyle çekersem düğümlü kısım gelir. O yüzden şu ipin içinden, katlarının içinden geçiyorum ve buraya ondan sonra sabitliyorum. Şuradaki düğümün ucunu da şuraya gizliyorum. Evet, şimdi şu sarı göbek kısmımızdan batarak dikiyorum arkadaşlar. Evet, düğme diker gibi böyle bata çıka dikeceğiz bunu. Hep kenarlarını dolaşacağız. Motifleri saç bandının bu çiçek dikimi bittikten sonra böyle güzelce ütüleyebiliriz. Ben de ütüleyeceğim. Evet arkadaşlar, böyle düğme diker gibi dikiyoruz. Bütün her tarafından dolaştım. En son ipimizi keseceğim şimdi. Onu da kesmeden önce ne yapacağımı göstereyim. En son alttan çıktık ve şu motifimin altına çevirdim. Buradan geldim. İsterseniz burayı tığla, isterseniz de iğneyle sabitleyip kapatabilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Şöyle tığla yapmıyorum. İğneyle böyle geçiyorum. 1, 2 ve 3 kez dolaşıyorum. Şu ipimi sabit tutup sonra böyle güzelce kapatıyorum. Burayı sıkıştırıyorum. Şöyle. Şimdi keselim. Motifin altında olduğu için düğüm görünmeyecek ve çocuğumuzun baş çevresine kesinlikle acıtacak hiçbir şey yok. Böyle çok güzel oldu. Yani şuradan düğümlemiş olsam arkasından batar düğüm. Hiç güzel olmaz. Yani kullanışlı olmaz. Evet arkadaşlar, bu saç bandımız, papatyalı minik baharlık saç bandımız bitti. Evet, harika bir şekilde. Şimdi şöyle de biraz ütü bastırırım ben bunu. Çok güzel olur. Ve böyle esnek oluyor. Esnek olduğu için de rahatsız etmez. Bebişimizin başına bunu böyle bağlayabiliriz. Her yaştaki çocuklara yapılabilecek güzel bir saç bandı oldu. Farklı motiflerle de deneyebilirsiniz tabii. Ama böyle papatya çok tatlı oldu. Çok yakıştı. Bunları bugün oğlum kargoya verecek ve sahibine ulaştıracak. Oğlumun asker arkadaşının bebişi için yaptık bunları sevgiyle. İnşallah güzel günlerde kullanır hepsini, kıyafetini ve saç bandını. Kıyafeti de şöyle tekrar bir göstereyim. Bakın arkadaşlar, çok tatlı oldu. Yazlık güzel bir elbise ve saç bandı.